Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Hacı Ömer Sabancı Holding'i yani SAHOL'ü biraz mercek altına alalım diyoruz. Elimizde son 10 çeyreklik finansal raporlar ve 2025 ilk yarısının faaliyet raporu var. Amacımız bu rakamların bize ne anlattığını birlikte çözmek. Ama hemen başta belirtelim, burada duyacaklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece durumu anlamaya çalışıyoruz birlikte. Bu tarz detaylı analizleri kaçırmamak isterseniz belki abone olmayı düşünebilirsiniz. Hazır mısınız? Başlayalım. Sahol deyince tabii Türkiye'nin en köklü gruplarından biri akla geliyor. Bankacılık, enerji, sanayi, perakende çok geniş bir yelpaze. Evet, kesinlikle. Peki bu son 10 çeyrek, özellikle de 2025'in ilk yarısı bize ne söylüyor şirketin sağlığı hakkında? İşte orada ilginç bir dinamik var. Şöyle ki, 2025 ilk yarı finansallarına baktığımızda gelirler geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak %4 artmış, 529 milyar TL'ye ulaşmış. %4 artış. Ama yüksek enflasyon ortamındayız, değil mi? Aynen öyle. Yani bu reel bir büyüme mi onu sorgulamak lazım. Asıl ilginçleşen kısım ise karlılık tarafı. Orada durum nasıl? Aynı dönemde brüt kar %11 düşmüş, faaliyet karı ise %22 gerilemiş. Bu ciddi bir düşüş. %22. Evet. Geçmiş 10 çeyreğe daha geniş baktığımızda 2024 ve 2025'in ilk çeyreklerinde de önemli zararlar görüyoruz zaten. Hatta 2025'in ilk 6 ayında ana ortaklığa düşen zarar 1,365 milyar TL seviyesinde. Zarar mı yazmış? Yani kar değil, zarar. Evet, zarar. Muhtemelen artan maliyet baskısı, belki fiyatlama gücündeki zorluklar, bir de raporda geçen net parasal pozisyon kayıpları var. Yani enflasyonun nakit üzerindeki etkisi. Bunlar karlılığı aşağı çekiyor gibi duruyor. Anladım. Yani gelirler artsa bile karlar eriyor, hatta zarar söz konusu. Bu durum bizi doğrudan bilançoya götürüyor tabii. Borç durumu nasıl şirketin? Kulağımıza bazı şeyler geliyor bu konuda. Tam da oraya geliyoruz. Çok kritik bir nokta. Şöyle düşünelim. Son 10 çeyrekte toplam varlıklar evet ciddi artmış. 1,37 trilyon TL'den 3,46 trilyon TL'ye çıkmış. Vay canına, büyük artış. Büyük artış ama toplam yükümlülükler yani borçlar daha da hızlı artmış. 1,17 trilyon TL'den 2,94 trilyon TL'ye. Yani varlık artışından daha hızlı. Kesinlikle. Bu da demek oluyor ki öz kaynaklardaki artış daha sınırlı kalmış ve büyüme büyük ölçüde borçla finanse edilmiş. Rakam vermek gerekirse, net borç yatırılan sermaye oranı Haziran 2025 itibarıyla %84 gibi oldukça yüksek bir seviyede. %84 mü? Bu çok yüksek değil mi? Oldukça yüksek, evet. Hatta sizin de bahsettiğiniz o analiz dokümanında tek bir çeyrekte, muhtemelen 2025 ikinci çeyrek kastediliyor, net borcun %543 arttığına dair bir dış habere atıf yapılmış. İnanılmaz bir rakam. Cari oranın sürekli 1'in altında olması, borç öz kaynak oranının 5,5'un üzerinde olması, bunlar hep yüksek kaldıraca ve potansiyel likidite riskine işaret eden göstergeler. Durum biraz endişe verici görünüyor borçluluk açısından. Peki şirket nakit yaratabiliyor mu bu ortamda? Para nereden gelip nereye gidiyor? Operasyonlar para kazandırıyor mu? İşte bu da çok önemli bir soru. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı, yani şirketin ana işinden kazandığı para, oldukça dalgalı, hatta sık sık negatif seyrediyor. Yani cepten mi gidiyor bazen? Öyle denebilir, evet. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı ise istikrarlı bir şekilde negatif. Bu normal, çünkü şirket yatırım yapıyor. Mesela bilanço sonrası Teksas'ta alınan 156 megawattlık güneş santrali haberi vardı. Evet, hatırladım. Ama finansman faaliyetlerinden nakit akışı sürekli pozitif ve yüksek. Bunun anlamı çok net. Operasyonel ve yatırım kaynaklı nakit açıkları büyük ölçüde yeni borçlanmayla kapatılıyor. Bu tablo olgun bir holdingden çok dış finansmana bağımlı, agresif büyümeye çalışan bir şirket profili çiziyor aslında. Tamam, finansallar biraz zorlu görünüyor, kabul.
Ama muhakkak bir planları, bir stratejileri vardır değil mi? Ne yöne gitmeye çalışıyorlar? Evet, kesinlikle bir stratejik dönüşüm çabası var. Çok net bir şekilde yeni ekonomi dedikleri alanlara odaklanıyorlar. Özellikle döviz bazlı gelir yaratma potansiyeli olan yenilenebilir enerjiye büyük yatırım var. Enerjisa üretimin YK ihaleleri, Çimsa ve Carrefour'un kendi GES projeleri, Sabancı iklim teknolojilerinin kurulması, ABD'deki güneş enerji yatırımları. Hepsi bu yönde adımlar. Enerjiye ve dijitale bir yönelim var yani. Aynen. Dijital teknolojiler de diğer odak noktası. Hatta organizasyonel yapıyı da buna göre değiştirmişler. Mobilite çözümleri grubu kaldırılmış, BISA malzeme teknolojileri altına, Teknosa ve Carrefour'sa ise strateji ve iş geliştirme altına alınmış. Bir de tabii 1 Haziran 2025 itibarıyla yeni bir CEO atandı, Kıvanç Zaimler. Bu da önemli bir değişiklik. İlginç. Geleceğe dönük ciddi bir yeniden yapılanma ve strateji değişikliği var anlaşılan. Peki tüm bunlar Sahul'u değerlendiren biri için ne ifade ediyor? Mesela analistler ne düşünüyor bu tabloya bakınca? İşte burada ilginç bir ayrışma görüyoruz. Finansalların bu zorlu görünümüne rağmen analist dokümanı piyasadaki analistlerin genel olarak güçlü al tavsiyesi verdiğini söylüyor. Gerçekten mi? Güçlü al? Evet ve hedef fiyatlara göre de önemli bir yükseliş potansiyeli gördüklerini belirtiyor. Bunun arkasındaki mantık muhtemelen şu, şirketin net aktif değeri, yani parçalarının toplam değeri, hisse senedinin piyasa fiyatının üzerinde. Bir iskonto var yani. Anladım. NAD iskontosu. Aynen, NAD iskontosu ve bu bahsettiğimiz stratejik dönüşümün başarılı olma potansiyeline inanıyorlar muhtemelen. Yani parçaların toplam değerinin zamanla hisse fiyatına yansıyacağına dair bir beklenti var. Kısacası ortada karmaşık bir durum var. Mevcut finansallar, özellikle borçluluk ve karlılık biraz düşündürücü. Ama diğer yanda da geleceğe yönelik cesur bir stratejik hamle ve analistlerin bu hamleye olan iyimserliği söz konusu. Peki sizin bu tabloda en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. En ilgi çekici veya belki de en endişe verici bulduğunuz noktalar nelerdi? Belki ileride başka şirketlerin finansallarını da böyle birlikte incelememizi istersiniz. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Üzerinde düşünülecek son bir nokta belki de şu olabilir. Acaba bu stratejik dönüşüm zamana karşı bir yarış mı? Yani bu yeni yatırımlar meyvelerini vermeden önce borç yükü, özellikle finansman koşulları sıkılaşırsa sürdürülemez bir noktaya gelir mi? Bu yeni yatırımlar ihtiyaç duyulan nakit akışını yeterince hızlı üretebilecek mi? Bu kritik bir soru bence. Harika bir nokta. Gerçekten bu soruyla Sahol incelememizin sonuna gelelim o zaman. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Finansal yolculuğunuzda bol kazançlar ve esenlikler dileriz. Takipte kalmayı unutmayın.